Herkese merhabalar. Tarot Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir katina açılımı, katina açılımının bir türü yani ilişkide durum açılımını yapacağız. Bunu göstermeye çalışacağım. Başlamadan önce temel tarot eğitimi, tarot açılım örnekleri ve temel katina eğitimi diye 3 farklı eğitimim var. Bunlarla ilgili gerekli bilgileri açıklama hanesinde bulabilirsiniz. Ve yine videoya başlamadan önce kanalıma abone olur ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ben de daha fazlasını yapmak için bir motivasyon sağlamış olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Şimdi Katina'dan çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Zaten hani böyle bir iki cümleyle bahsedecek bir şey değil ama Katina daha çok bizim aşk hayatımızı, duygusal hayatımızı, ruhsal hayatımızı ilgilendiren konularla ilgili kullandığımız bir deste diyebiliriz. Oldukça ağır bir enerjisi vardır ve çok fazla sembol tabanlı yani evet sembol tabanlı bir destedir. O yüzden öğrenmesi ya çok kolay olmayabiliyor açıkçası. Çok ciddi bir sembol bilgisi gerekiyor ama zaten aldığınızda ve öğrenmeye başladığınızda fark edeceksiniz. Yani tarottan yani bildiğimiz klasik tarottan çok daha farklı bir enerjisi var, farklı bir hissiyatı var diyelim. O yüzden benim yani başladığım zamandan beri çok ilgimi çeken bir deste oldu. Yani bir nevi daha duygusal hayatımıza daha çok ışık tutan, daha çok nokta atışı yapan bir deste olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hazırsanız 5 kartla yapılan bir ilişkide durum açılımı yapacağız. Yani kesme işlemini falan bunu Instagram hesabımda işte blog yazarımda falan sürekli bahsediyorum. Artık bunları her videoda yapmak istemiyorum. O yüzden ilginiz varsa tarotgünlüklerim sitesinden ve internet sitemden gerekli açıklamaları bulabilirsiniz. İşte bu kesme işlemi, kaça bölmem lazım, hangi kartları almam lazım gibisinden bunlarla ilgili her türlü bilgiyi benim sosyal medya hesaplarımın internet sitemde tekrar bulabilirsiniz. Ben direkt 5 tane kartı seçeceğim arkadaşlar. Tamamen şöyle rastgele. Ben de sizlerle birlikte yapacağım. Böyle olması daha güzel oluyor yani. Şöyle 5 farklı kartımızı seçtik. Yani sizlerle birlikte açmam benim için de açıkçası daha iyi oluyor. Şu kartları şöyle toparlayalım. Şöyle kalsın. Ve şöyle bakmamış olalım. Birinci kartımız zaten bizim merkez kartımız. İkinci kartımızı şöyle soluna koyacağız. Üçüncü kartımızı sağına, destek kartı. Bu kartlar bu arada çok çıkıyor benim bu eğitimlerimde. Burada deve kartı ve şu kısmı da tilki kartını yerleştiriyoruz. Bakıyorum bütün kartlarım gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şöyle yapalım. Evet sanırım şu anda bütün kartlarım gözüküyor. Evet. Şimdi direkt açılımıza başlıyoruz. Burada her açılımda olduğu gibi haneler vardır ve bu hanelerin her birisi bir soruya cevap verir. O yüzden yani bütün açılıma bakmadan önce bu hanelerin tek tek ne olduğuna karar vermiş olmanız gerekiyor ve genelde zaten belirlenen açılımlar kullanıyor. Bu ilişkide durum açılım yani şu an mevcut ilişkinizde ne durumdasınız, nasıl bir durum içerisindesiniz bize onu gösterecek. Birinci kartımız merkez karttır. Her eğitimde, her videoda söylüyorum en önemli kartımızdır açılımdaki. İkinci kartımız Asiranta. Çok özür diliyorum. Asiyantra bunu söylemekte çok zorlanıyorum. Asiyantra kartı bize istek, umut ve korkularımızdan bahsediyor. Bunu eğitimde de zaten göstermiştim. Bu karakterlerin etkilerini ve nasıl yorumlayacağımızı, nasıl yorumlamamız gerektiğinden bahsetmiştim. Bu ilişkiye dair bizim istek, umut ve korkularımızdan bahsediyor. Üçüncü kartımız ise yardımcı tema ve etkenlerden. Yani bu ilişkiyi bizi daha iyi hale getirecek, ilişkimizi daha iyi hale getirecek durumlardan burada bahsediyor. Dördüncü kartımız ise zorluk ve engellerden bahsediyor. Yani bu ilişkiyle alakalı biz neleri başaramıyoruz, neler bizi boğuyor, neler bize köstek oluyor diyeyim daha doğrusu. Bundan bahsediyor. Son olarak 5. kartımız ise sonuçtan bahsediyor. Yani biz bu noktada bu ilişkide nereye gideceğiz, nereye varacağız, böyle giderse ne olur, olası senaryolardan bahsediyor. Şimdi merkez kartla başlıyorum. Merkez kartında ağaç kartımız var. Zaten şöyle genel bir baktığımda az çok durumla alakalı bir şeyler de çıkıyor zaten ortaya. Merkez kartımızda ağaç kartı var ve ağaç kartı bizim için
Yani verimli, sağlıklı, köklü olan her şeyi ifade ediyor. Ve burada ilişkimizden bahsediyorsak aslında ilişki büyük ihtimalle bu arada bu uzun bir ilişki. Uzun bir ilişki olduğu için de yani öyle bir anda karar verebileceğimiz, hadi ben bu ilişkiyi bitirdim diyebileceğimiz bir ilişki değil. Yani uzun süreli bir geçmişimiz olduğu için öyle karar almak, özellikle bu tarz bir karar almak çok zor bir karar olmayacak ve ağaç kart aslında burada olumlu bir kart da. Yani eğer ki buraya kadar, bu işi buraya kadar getirdiysek bundan sonrasını getirebiliriz anlamını veren bir karttır aslında. İkinci kartımız Asiyantra, karakter kartı. Asiyantra'yı burada biraz hatırlamamız gerekiyor. Hani anaçlığın çok fazla olduğu, eğlenceli bir kişilik, işte ortamlarda aranan, böyle herkesin yanına çağırmak istediği, yardımsever, ilişkiye çok sadık, çok fazla kendisini ilişkiye adayan bir karakterdir. Burada istek, umut ve korkularda çıkması bize şunu gösteriyor. Acaba buradaki dengeyi kaybetmeye mi başlıyoruz? Yani ilişki içerisinde fazla anaç mı davranıyoruz? Fazla mı sorumluluk alıyoruz ve bu konuda nasıl diyeyim? Yani kendimizden mi veriyoruz acaba? Bu alma verme dengesini bozuyor muyuz? Bu sorular genellikle bizim kafamızı kurcalıyor ve bu ilişkiye dair, ilişkinin geleceğine dair sorularda bize birazcık soru işaretleri yaratıyor diyebilirim. Üçüncü kartımız yardımcı tema ve eskenler. Yani ilişkimiz için ilişkimizi ayakta tutmamızı sağlayan, ilişkiye daha fazla bağlanmamızı sağlayan şeyler. Burada destek kartı çıkıyor. Destek kartı hatırlayacağınız gibi, ya da yeni öğrenenler için de söyleyeyim tabii ki. Yani dört dörtlük olan, özellikle burada merkez kartla bağlantılı olarak ilişkinin aslında çok iyi ilerlediğini, çok iyi sonuçlarla sonuçlanarak devam ettiğini, aslında birçok konuda o kişiyle birbirimize çok bağlı olduğumuz ve ilişkimizi iyi bir noktaya taşıdığımızı gösteriyor ve bu aslında bizim bu ilişkiyi ayakta tutmamızı sağlıyor. Büyük ihtimalle arada çok ciddi bir duygusal bağ var ve bu duygusal bağ sayesinde ilişkiyi güzel bir şekilde ilerletebiliyoruz. Deve kartına baktığımızda zorluk ve engellerden bahsediyor ve burada deve, yani sembol olarak da zaten çok güçlü bir hayvandır ve bir nevi zorlukların üstesinden gelmeyi bize söylüyor ve buradaki anlamına baktığımızda da büyük ihtimalle bu kişi yani bu zorlukları, bu sıkıntıları aşıyor ve şu anda biraz daha netleşmiş oluyor zaten bunlara baktığımız zaman. Yani ilişkide bu kişiyi soran, yani bu açımı yaptıran kişi çok fazla sorumluluk alıyor. Çok fazla üzerine gidiyor ve kendisinden vermeye başlıyor. Deve kartı da burada zaten zorluklarını, yani bu işin zorluğunu bize gösteriyor diyebilirim. Son olarak sonuç kartında ise tilki kartı çıkıyor. Tilki kartına da gerçekten böyle nasıl diyeyim, değişik bir karttır. Yani olumlu veya olumsuz yorumlanabiliyor kartlara göre. Burada şunu söylüyor, yani evet, bu ilişkide biz çok fazla veren tarafız şu anda. Evet, ilişkimiz çok iyi, çok güzel bir duygusal bağımız var. Birçok konuda birçok problemi aşmışız ve çok iyi bir noktaya getirmişiz. Ağaç kartını gördüğümüzden bunu söylüyorum. Ama bir noktada karşı tarafı bunu sanki alıştırmaya başlamışız ve karşı tarafta bunu kullanmaya başlamış. Bunu bilinçli veya bilinçsiz yapıyor olabilir. Özellikle buradaki Asiranta kartı bizim korkularımızın, bizim nasıl diyeyim, çekincelerimizin doğru olduğunu, haklı olduğumuzu tilki kartı bize gösteriyor. Burada birazcık daha bu kurnazlığa izin vermemiz gerekiyor. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ama yani hiçbir açılımda böyle direkt bir suçlayıcı bir yorumlar zaten olmaz. Yani karşı taraf bunu bilinçsiz de yapıyor olabilir. Yani siz sürekli ilişkinin bütün sorumluluğunu üzerinize alırsanız karşı taraf artık bunu sizin görevinizmiş gibi algılamaya başlayabilir ve bu, dediğim gibi, bilinçsiz de olabilir. Bu konuda tilki kartı aslında bu uyarıyı yapıyor. Yani bu durum belki konuşulmalı. Yani bu durum bir şekilde karşı tarafa gösterilmeli veya bahsedilmeli, bilmiyorum, ama bunu çözmemiz gerektiğini bize söylüyor aslında tilki kartı da bu uyarıyı, böyle bir uyarıda bulunuyor. İlişkide durum açılımı bu kadar arkadaşlar. Zaten çok az bir kartla yaptım. 5 kartla yaptım. İlerleyen dönemlerde daha farklı, daha geniş, çok daha fazla farklı açılımlarda yapacağım. Bunu bir başlangıç olarak kabul edebiliriz. Umarım işinize yaramıştır. Bu arada Katina eğitimim gerçekten iyi bir eğitim hazırladım. Kendi çapımda diyeyim, kendi düşüncelerime göre. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz veya Tarot Günlüklerim kanalından, tarot.günlüklerim hesabından bana yazıp oradan da soruları sorabilirsiniz. Yine video ile alakalı herhangi bir sorunuz, düşünceniz olursa lütfen yorumlarda belirtin. Son olarak da abone olursanız çok sevinirim. Bu sayede
Ben de çok daha fazlasını yapmak için motivasyon edinmiş olurum. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.